Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde optik filtrelerden bahsedeceğiz. Filtrelerin karakteristik özelliklerinden bahsedeceğiz. Teknik olarak optik filtreler 3 grupta inceleniyor. Bunlar uzun geçiren, kısa geçiren ve bant geçiren filtreler olarak adlandırılmakta. Uzun geçiren filtreler belli bir dalga boyunun yani belli bir rengin üstünü geçiren filtreler olarak isimlendiriliyor. Kısa geçiren filtreler ise belli bir dalga boyunun altını geçiren filtreler. Bant geçirenler ise belli bir bant aralığını yani belli bir dalga boyu aralığını geçiren filtreler olarak gösteriliyor. Örneğin buradaki filtremize baktığımız zaman bu bir uzun geçiren filtre. Çünkü belli bir dalga boyunun üst kısmını geçirmişti. Alt kısmının önemli bir kısmını yutuyor. Yani buradan geçen bir ışık arka tarafta baktığımız zaman sadece bu dalga boyu ve onun yukarısını geçirdiği için uzun geçiren filtre olarak adlandırılıyor. Örneğin burada bir tane şuradan bakarsak kısa geçiren bir filtre elimizde mevcut. Burada ise sadece belli bir dalga boyunun altını geçiriyor. Bu örneğe baktığımız zaman örneğin 500 nanometre ve altını geçiren bir filtre elimizde mevcut. Veya bant geçiren bir filtre. Sadece belli bir dalga boyu aralığını geçiren. Şuradan bakarsak şu kısımda ve şu kısmı yani aşağı yukarı 600 ile 450 nanometre arasını geçiren bir filtreden bahsetmiş oluyoruz. Buna da bant geçiren filtre olarak isim veriyoruz. Diğer birçok dalga boyunu geçiren filtreler de mevcut tabii bu şekilde olduğu gibi. Her dalga boyunu bakın geçiriyor fakat hepsini yutmuş oluyor ciddi bir şekilde. Filtreler plastik olabileceği gibi camdan da üretilmekte günümüzde. Dielektrik malzemelerin alternatifi camlar söz konusu. Örneğin bu şekilde olduğu gibi bir cam malzeme yahut yine kırmızı ve ötesini geçiren bir filtremiz var. Burada baktığımız zaman veya burada infrared bölgeyi geçiren bir filtre görüyoruz. Oldukça karanlık. Sadece çok özel bir bant filtre de mümkün. Buna sahip olmak da mümkün. Bu filtre mesela oldukça özel. Birazdan deneyde göreceğiz. Bu filtre sadece 850 nanometreyi veya artı eksi 10 nanometrelik bölgeyi geçiriyor. Oldukça hassas bir bölgeyi, bir bant bölgesini geçirmiş oluyor. Bunlar çok spesifik amaçlı kullanılabiliyor. Bu tip filtreler uygulamada birçok sahada kullanılmakta. Ben şimdi size bir tanesinden bahsedeceğim. Örneğin elimde bir tane lazer mesafe ölçer cihazı var. Bu cihazla belli bir mesafeye uzaklığı ışık yoluyla ölçebiliyoruz. Cihaz bu şekilde açıldığında karşı tarafta ekranda bir lazer görüyoruz. Bakın lazer pointer orada bir nokta bırakıyor. Bu şekilde bakın kaynaktan lazer çıkıyor, hedefe vuruyor ve gelen mesafeyi ışığın hızından tespit ediliyor. Giden süreyi bilgisayarla ölçüyoruz. Işığın hızını biliyoruz. O zaman hız ve zaman bilgisinden mesafeyi tayin etmek mümkün. Bu şekilde bu cihazlarla mesafeyi tayin etmek mümkün oluyor. Şimdi bu tip lazer mesafe ölçer cihazlarında özel bir durum var. Lazer mesafe ölçer cihazlarına baktığımız zaman tabi burada bir lazer puls şeklinde gönderiliyor. Bir girişte mercek var. Merceğin arkasında bir filtre var. Bu lazerin gönderdiği ışığın dalga boyu çok özel bir dalga boyu. Ancak hedefe vurduktan sonra tekrar geriye yansıyan ışığın tekrar aynı dalga boyunda olmasını isteriz. Çünkü gün ışığında veyahut da karanlıkta da olsa birçok ışık bu mercekten içeri giriyor. Birçok dalga boyu giriyor. Ama biz bir tanesini seçmek istiyoruz. O da bizim gönderdiğimiz olsun dersek bu durumda ve bu şekilde mesela bir bant geçiren filtreye ihtiyaç duyarız. Bu sayede lazer mesafe ölçer daha keskin sinyal analizi yapmış olur ve böylece mesafeyi ölçmüş oluruz. Bu uygulamalardan bir tanesi ancak onlarca uygulama var. Sadece bir tanesinden bahsedeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar deneyimizde 3 tane filtre kullanacağız. Birinci filtremiz band pass filtre. Yeşil bölgeyi aşağı yukarı geçiriyor. Zaten renginden de anlayabilirsiniz. Diğer filtre uzun geçiren filtre. Sonuncusu ise kısa geçiren bir filtre olacak. Bunları sırasıyla geçirgenliklerini ölçmeye çalışacağız. Bunun için tabii ki bir spektrometreye ihtiyacımız var. Spektrometremiz Sorlabs firmasının ürettiği CCD tabanlı bir spektrometre. Burada sadece bilgisayar bir bağlantısı var. Şu kısımdan optik veri alınıyor. Burada bir fiber optik kablomuz var. Optik ışık veri şuradan, ışık verisi buradan giriyor. Kablo vasıtasıyla buradaki mikro denetleyiciye, oradan da bilgisayara geçiyor. Bilgisayarda ise uygun bir yazılımla gördüğümüz ışık dağılımını x ekseninde dalga boyu, y ekseninde şiddet olacak şekilde incelemiş oluyoruz. Deneyimizde optik fiber kabloyu şuraya takıyorum. Bir kaynağımız var karşı tarafta. Kaynağımızı bu şekilde görebiliriz. Buradan yayılan ışık bu delikten geçip tekrar bizim spektrometremize geliyor ve spektrometrede bir dağılım görüyoruz. Bu dağılım şu anda bizim kaynağımızın dalga boyu dağılımı oluyor. Şiddet dağılımı. X ekseninde dalga boyu, dikkat ederseniz. Y ekseninde ise ışık şiddeti var. Bu ışık kaynağımız aşağı yukarı 443 nanometre ile belki 1015 nanometre arasında ışınımı yapıyor. Fakat belki 1015'i geçiyor. Ancak bizim spektrometremizin gösterebileceği bölgenin üst limiti bununla sınırlı olduğu için ancak bu kadarlık kısmını görebiliyoruz. Şimdi burada yapacağımız önce kısa geçiren filtreyi almak. Fakat ilk önce malzemeki amacımız geçirgenlik ölçmek. Bu veriyi bilgisayardan kaydetmem gerekiyor. Çünkü şu an hiçbir filtre yokken verinin değeri bu şekilde alınmış. Böyle bir dağılım var elimizde. Buradan dosya menüsüne gelip stop deyip bu veriyi kaydediyorum. Sonra dosya menüsüne gelip export trace komutunu veriyorum. Bu programı masa üstüne bir text dosyası olarak kaydedeceğim. Şimdi örneğin
Buna ilk geçirgen olduğu için I0 diye adlandıralım isterseniz. Masa üstüne bunu I0 olarak kaydediyorum. Burada tab komutunu vermemiz gerekiyor ve iki veri arasındakinin farkı tabla karakterle ayrılmış olacak. Bu veri masa üstüne kaydolmuş oluyor bu şekilde. Evet, bu orijinal verimiz, kaynaktan çıkan hiçbir filtre yokken. Şimdi bu yeşil bantı geçiren filtreyi temize dahil edeceğiz. Öyle ki ışık kaynağıyla spektrometre arasında bu filtreyi yerleştiriyorum bu şekilde ve dağılımı tekrar gördüğümüz zaman şu kısımda bir bölgenin geçirildiğini görüyoruz. Ancak bu 688 nanometreye kadarlık bir bölgeyi sadece bu bölgeyi geçirmekte. Yeşil bölge yani 525 nanometrede aşağı yukarı bir pik veriyor. Fakat bu değerden sonra aşağı yukarı böyle baktığımızda 700 nanometreden sonra tekrar bu bölgede geçirdiğini görüyoruz. Demek ki bu filtre hem görünür bölgede sadece yeşil kısmı geçirmekte fakat görünmeyen o kırmızı ötesi bölgesinde de bir kısım geçirme yapmaktadır. Öyleyse bu bir band pas filtre. Evet, yani band geçiren bir filtre. Fakat iki bölgede bant geçirmiş oluyoruz. Eğer biz şu bölgede çalışmak istiyorsak bu filtre çok kullanışlı filtre demektir. Sadece görünür bölgede çalışacaksak ve şu aralıkta çalışacaksak bunu öğrenebiliriz. Daha sonra yapmamız gereken bunu durdurup bunu farklı bir şekilde kaydediyoruz bu veriyi. Export diyerek buna örneğin yeşil manasında bir isim veriyorum ve text dosyası olarak kaydediyorum. Tab olarak masa üstüne kaydetmiş olduk. Bu elde ettiğimiz veri ile bir önce elde ettiğimiz daha filtre yokken elde ettiğimiz verinin oranı bize bu filtrenin geçirgenliği değerini verecektir. Dalga boyuna göre dağılmış. Deney sonunda diğer filtrelerde bu deney tekrar edildikten sonra geçirgenlik verilerinin toplamını size derli toplu bir şekilde sunacağız. Şimdi diğer filtreye geçelim. Bu long pass dediğimiz yani uzun geçiren bir filtre olacaktır. Hemen bu filtreyi yerine takıyorum. Tekrar sweep komutunu vereceğim. Repeat dediğim zaman bu orijinal kaynağımız gene duruyor. Bu kırmızı uzun geçiren filtreyi taktıktan sonra bakınız çok keskin bir kenar oluşuyor şurada. Bu aşağı yukarı 607 nanometreden sonrasını geçirmeye başlamış oluyor bizim filtremiz. Özellikle kırmızı bölgede çalışacaksak, kırmızı ve kızılötesi bölgede çalışacaksak bu filtre oldukça uygun bir filtre anlamına gelmektedir. Bu son filtremizde ise yine low pass bir filtre söz konusu. Bunu taktığımız zaman şu bölgeye geçirdiğini görüyoruz. Filtre yokken bütün veri bu şekilde yükseliyor. Sadece o bölgeye bakıyorum. Şurada ise filtre eklendikten sonra ışık geçişinin uzun dalga boylarının kesildiğini, sadece buradaki aşağı yukarı 450 nanometrelik bölgedeki dalgaların geçtiğini görüyoruz. Filtre şu anda ışığın önemli kısmını öldürüyor. Bu öldürmeyi tabi integration time'la ayarlamak mümkün. Evet, şurada gösterebiliriz. Şuradan bakabilirsiniz. Çok küçük bir bölgeyi geçirmiş oluyor. Bu özel filtremizi de şimdi birlikte inceleyelim. Bu 850 nanometre civarındaki bölgeyi de sadece geçiren bir filtre. Çok özel bir bandpass filtre. Şimdi bunu incelemeye çalışalım birlikte son olarak. Kaynağımızı net bir şekilde görüyoruz. Bu orijinal kaynak şu anda çalışmakta. Yine spektrum dağılımı çok geniş. Bu tungsten bir lamba olduğu için. Şimdi bu filtreyi taktığımız zaman kaynağın önüne spektrometrenin girişinde gördüğünüz gibi 850 nanometreye yakın bir yerde çok keskin bir pik var ve çok dar bir bant. Dikkat ediyorsunuz. Bu tip filtreler özellikle optik haberleşme sektöründe çok yoğun bir şekilde kullanılıyor infrared bölgede. Zaten görüyorsanız sadece çok dar bir bölgeye geçirmiş oluyoruz. Bandpass filtre için oldukça iyi bir örnek. Elde ettiğimiz verileri, tüm geçirgenlik verilerini, yani her bir filtre için tek tek yaptığımız verileri birbirine oranlamamız gerekiyor. Burada ilk yapacağımız işlem şu. Birinci verileri, yani ışık kaynağının filtre yokkenki verileri alacağız. Bir de filtre varkenki verileri alacağız. Filtre varken elde ettiğimiz verileri filtre yokkenki verilere böldüğümüz zaman her dalga boyu için bilgisayardaki verilere tek tek söylüyorum tabii. Bu veriler bize o filtrenin geçirgenliği konusunda bilgi verecek. Örneğin bu filtre için bir çalışma yaptığımız zaman aşağı yukarı geçirgenliği böyle bir data elde edeceğiz. Böyle bir grafik elde edeceğiz. Burada 400 ile 700 nanometre bölgesi için çizilmiş zaten. Y ekseninde transmittance yani geçirgenlik verileri var. Bu analizi 4 filtre içinde tekrarlamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım.